Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Evet, bugün doğal görünümü konuşacağız. Güzellik çok önemli. Ama ne diyorum her zaman, sağlık çerçevesindeki güzelliğe çok inanıyorum ben. Sağlıklı olmayan bir insan güzel görünemez diye düşünüyorum. Bakalım şimdi tüm ayrıntıları medikal estetik anlamında hocamız bize anlatacak. Medikal estetik hekimi uzman doktor Özden Güçlütürk şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Antalya'ya sevgiler. Teşekkür ederim. Antalya'dan geliyor hocamız. Evet, tanıyorsunuz artık Özen Hoca'yı. Hocam bugün doğal görünümü konuşmak istiyorum sizinle. Medikal estetikte doğal görünmeyen neyi kastediyorsunuz mesela? Bu dolgular falan herkesi biraz korkuttu zaten. Eskisi kadar öyle radikal, agresif şeyler görmüyoruz. Görmemeye başladık. Çok mutluyum bunun için. Tabii medikal estetik trendleri artık çok daha doğala doğru gidiyor. Değil mi hocam? Evet. Doğal görünüm dediğimiz zaman yani ben en azından kendi görüşümü anlatabilirim burada. Bir insana baktığımız zaman hani yüzünde bangır bangır bağıran bir böyle işlem yapılmış hissinden ziyade o kendi ifadesi korunmuş halde yaşının daha iyi haline gelmek, kendinin daha iyisi Yüz ifadesi, olmak. kişi kendine benzemeli. Evet yani hani çok böyle bangır bangır yaptığımız işlem bağırmayacak. Yani bu dudak dolgusu olsa da aynı şekilde işte ne bileyim elmacık dolgusu ya da diğer yaptığımız uygulamalar ne olursa olsun. Baktığımız zaman yani doğal, kişinin ifadesini değiştirmeden ama daha iyi bir versiyonu olacak şekilde işlem uygulamak. Kişinin en iyi versiyonu diyebilir Evet, miyiz hocam? kesinlikle. Evet, Öyle. kendi gibi olduğu. Yani sağlık çerçevesinde. Kesinlikle. Bu bütüncül olarak bakıyoruz artık. Neden bazı kişilerde medikal estetik çok doğal görünürken bazılarında ilk bakışta uçuk uçlarda görünüyor hocam, yani yani çok hani bariz böyle farklar var arada. Neden Yani öyle oluyor? Şimdi Seçimler mi, hekim mi, fazla bir şeyler istiyor olması mı? Etkenler neler? Yani şimdi aslında bizim yaptığımız da bir nevi bir sanat gibi yani hani bir estetik algısı hem yaptıran kişinin hem de yapan kişinin de bunda bir önemli bir faktör. Tabii yaparken aynı zamanda şimdi hastalarımız bize geldiği zaman onu dinliyoruz önce. Ne istiyor ya da aynaya baktığı zaman neden şikayetçi? Bir de bunun tabii şu boyutu var. Gerçekten bu olabilir bir şey mi? İstediği şey ya da istediğini yaptığımız zaman gerçekten doğal görünecek mi, görünmeyecek mi? Ben genel olarak hani kendimin de baktığım zaman beğenmeyeceğim uygulamayı çok yapma taraftarı değilim. Yani orada biraz hem fazla uygulama yapmak genellikle bu doğallığı bozan en büyük şeylerden bir tanesi. Yani özellikle dolgu uygulamalarında, botoksta hani doğru yere, doğru miktarda işlem yapmak her zaman doğallığı daha koruyan tarafta oluyor. Zaten hani bu da ne kadar azla başlarsak onu artırıp düzeltmek çok daha kolay oluyor. Hani bir anda çok fazla abartılı işte yanaklar, elmacıklar, abartılı dudaklar mesela hani bunlar geri dönüşü de zor. O yüzden yani hem doğru bir analiz, doğru bir gözle bakmak, hastanın isteğini anlamak ve aynı zamanda onun isteğine de uygun olacak şekilde bizim ne istediğimiz de hastada gördüğümüz de önemli. Onunla birlikte doğru dozda ve doğru şekilde uygulamak da doğru yani doğal estetikte çok önemli. Evet, doğal görünümde. Peki yüzü neden tek tek bölgeler yerine bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor? Yani şimdi şöyle baktığımız zaman zaten %1 sadece bir atıyorum bir göz altınıza ya da işte dudağınıza ya da yanağınıza bakmıyoruz. Yani baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Bir altın oran diye bir şey var. Ve bakıldığı zaman hani estetik güzel görünüm dediğimizde hani bir tarafı düzeltip bir tarafı düzeltmediğimiz zaman o doğal görünüme kavuşması zor oluyor yani. Ne kadar yaparsak yapalım orada bir şey eksik oluyor yani göze takılan. O yüzden mesela hani göz altını değerlendirirken elmacıkları değerlendirmeden ya da işte dudağa bakarken çeneyi değerlendirmeden yaptığımız uygulamalar bir nebze daha yapay kalıyor. Hani hepsini birlikte değerlendirip böyle kombine bir şekilde
yaptığımız zaman çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha doğal sonuçlar elde edebiliyoruz o yüzden. Hı hı. Peki az işlem yapmak mı, doğru işlem yapmak mı daha önemli hocam? Aslında her ikisi de yani hani az da değil, yani az da diyemeyiz, yeterli işlem yani. Yeterli Gerektiği işlem kadar ama işlem. doğru kişiye doğru işlem. Doğru kişiye doğru işlem. Orada en önemlisi Değil mi o bence hocam? kesinlikle. Önce tanı mı koyuyorsunuz? Yüzünü muayene ettikten sonra mesela neye ihtiyacı olduğunu, o kişinin istediği şey belki fazla bir şey istiyor. Değil mi? Olabiliyor Tabii bunlar. oluyor, bazen oluyor. Ee, Yani dediğim gibi ben genellikle hani çok Altın oran. böyle hani şey olacak bir durumdaysa onu hastayı ikna edip yapmamayı ya da önce bir başlayalım. Önce şöyle başlayalım, azla başlayalım. Sonrasında hani sen gerçekten memnun kalmazsan bunu devam edebiliriz gibi öyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten hani geri dönüşü daha zor bir anda çok yaptığımız zaman ya da ben mesela önce cilt kalitesini artırıp sonrasında hacim eksiklerini tamamlama yönünde daha yaklaşımım bu yönde. Çünkü hani daha kumaş ne kadar güzel olursa bir elbise daha içerideki düzgün görünecektir Kesinlikle. yani. Hı hı. Bu şekilde hani hastaya hem onun isteklerini dinleyip ne istiyor, bir taraftan da bizim gördüğümüz eksiklikler neler, ikisini bir analiz edip kombine edip ondan sonra ona göre hastaya da bunu güzel bir şekilde anlatarak birlikte bir orta yol bularak genellikle. Evet. Hı hı. O Anlaşıyorsunuz. şekilde. Ona göre de uygulamayı yapmaya Tabii. başlıyorsunuz. Ama işte karar verip. gerçekten hani doğru doz, doğru hastaya doğru işlem ve doğru yere yapmak, bunlar doğal sonuçları etkileyen en önemli Doğal faktörler. görünüm için en önemli değil mi hocam? Peki erkeklerde ve kadınlarda medikal estetik yaklaşımı neden farklı olmalı? Tabii şimdi erkekler de artık Yüz yapıları farklı. kesinlikle ve artık daha çok fazla hani bu işlemlere geliyorlar bize. Tabii onların işlemlerini yaparken onların bir maskülen ifadesini bozmadan yapmamız gerekiyor. Çünkü özellikle hani en çok yaptığımız erkek hastalarımızda işlem botoks. Böyle hani kaşların çok böyle kalktığı, çok böyle tuhaf görünen şeyler görebiliyoruz. Onların o maskülen duruşlarını çok böyle değiştirmeden, işte ne bileyim dolgu uygulamalarında onların yüz yapılarına daha uygun, hani biz de sonuç olarak daha böyle oval, daha feminen bir şey yapmayı amaçlıyoruz. Hı hı. Ama erkeklerde sonuç olarak daha keskin hatlar istiyoruz. Hani bunları gözeterek işlem yaptığımız zaman erkeklerde de yine aynı şekilde kadınlardaki gibi daha doğal, yapıldığı belli olmayan sonuçlar elde edebiliyoruz. Hı hı. Bu da çok önemli tabii. Başarılı bir medikal estetik uygulamasını nasıl anlarız? Şimdi bunu şöyle anlatayım. Genellikle ben hastalarımdan duyduğum şeyler bunlar. Mesela dudak dolgusu yapıyoruz. Sonra işte kontrole geliyor hastamız. İşte rötuş yapacağız, işte ek doz yapacağız. Kimse dolgu olduğunu anlamadı diyor gibi. Hani aslında daha güzel görünüyor öncekine göre, evet. Ama bu hani Abartı da yok. abartı Olmadığı için değil. dikkat çekmiyor. Ve kimse de buna hani senin dudağında dolgu mu var demiyor. Ama gerçekten güzel görünüyor. Ya da işte bu diğer Bir de onun uygulamalar için de yüzünü hocam, geçerli. yüzündeki orana göre onu siz yapıyorsunuz. Mesela orada bir fazlalık, bir görüntü söz konusu değil. Tabii. Kendi dudağı oluyor artık zaten o. Tabii yani sonuç olarak böyle atıyorum ördek dudak görüntüsü yok. İşte bir yerlere taşmamış. Daha doğal duruyor. Kendiyle bütünleşmiş yani. Sadece dudak için değil, tüm yüzdeki yaptığımız uygulamalar için de geçerli hani bu. Böyle hani dışarıdan bakınca böyle çok işlem var, çok böyle yapılı, çok şey hani ya da herkes birbirine benziyor artık, böyle bir öyle bir şey de var hani Evet, yani evet. hani herkese benzemeyen bir uygulama olduğu zaman işte o zaman bu medikal Herkes estetik kendi gibi olduğunda hocam zaten kimse kimseye benzemiyor esasında. esasında benzemiyor. Sizin anlattığınız şey hani Evet. doğru yapılırsa. Hocam doğal görünümü konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Beraberiz zaten. Oldukça farkındalığı yükseltmek adına güzel bir bölüm oldu. Bence Doğal de. görünüm, Teşekkür ederim. medikal estetik anlamında bence çok kıymetli bilgiler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.